Skyrim oynamışsanız Ulfri'yi, Paarthurnax'ı hatta herhangi bir tüccarı bile hatırlıyor olabilirsiniz. Peki Narfi'yi hatırlayabildiniz mi? Muhtemelen onu Dark Brotherhood'un suikast göreviyle hatırlıyorsunuz. Kendisi pek akılda kalabilecek birine benzemiyor, değil mi? Aksine benim unutamadığım karakterlerden biriydi. Narfi, Arz'ın Soluğu Dağı'nın eteklerindeki Ivarstead köyünde yerle bir olmuş metruk bir evde yaşayan, evinin etrafından nadiren ayrılan ve ağzından tek bir mantıklı cümle duyamayacağınız kuzeyli ve dilenci. Kız kardeşi Rey kaybolduktan sonra ölmüş ebeveynlerinin harabe evindeki çöplük sayılabilecek eşyalarından başka bir şey de kalmamış. İşte Narfi ile konuştuğumuzda ilk öğrendiğimiz bilgiler bunlar oluyor. Ailesini kaybettikten sonra kız kardeşinin yaşıyor olduğuna inanarak bundan güç buluyordu. Bunun için kaybetme korkusuyla yaşamaktansa kardeşinin yaşadığını görmek istiyordu. Aslında kız kardeşi belki de gerçekten kayıptır diye düşünmüş olabilirsiniz ama ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu, dağın başındaki Ivarstead köyünün ve civar köylerin yeterince ıssız oluşundan anlayabiliyorsunuz. Narfi'nin Wilhelm bana kız kardeşimin döneceğini söyledi demesi üzerine Reyda'yı aramak için ilk durağınız Vilemiran'a oluyor. Peki Wilhelm kim? Ve Narfi'nin kardeşi Reyda'nın kesin olarak döneceğini nereden biliyor? Wilhelm hakkında edinebileceğiniz en kritik bilgi basit bir handa çalışıyor olması. Size Reyda'nın çiçek toplamayı sevdiğini, hatta rutin olarak köydeki nehrin yakınlarında çiçek topladığını söylüyor. Bir gün Reyda bu nehre çiçek toplamaya gidip geri dönmemiş. Hatta Wilhelm kuşku duyarak Reyda'yı aramaya bile çıkmış. Ancak tek bir iz dahi bulamamış. Bu yüzden de onun öldüğünü düşünüyor. Galiba Narfi'nin üzülmesini istemediği için de ona bu ihtimali söyleyememiş. Yani muhtemelen öyledir. Elimizdeki ipuçları bunu gösteriyor. Acaba kaçırılmış olabilir mi? Veya gerçekten de çiçek toplarken kaybolmuştur. Ama her zaman çiçek topladığı bir yere gitmişse neden bu sefer aniden ortadan kayboluyordu? Ve bu hancı neden Reyda'nın kaybına bu kadar ilgiliydi? Bu raddede elinizde artık bir lokasyon vardı. Reyda her gün rutin olarak köydeki bir nehrin yanında çiçek topluyordu. Dolayısıyla Reyda'yı aramaya buradan başlanabilirdi. Ama bu arayış uzun sürmeyecekti. Çünkü nehrin içinde neredeyse gömülmüş gibi görünen kemik kalıntılarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu muhtemelen Reyda'ydı. Çünkü üzerindeki eşyalarda Reyda'nın kolyesi de vardı. Topladığı simya eşyalarını küçük bel çantasının içinde biriktirmişti ve bunları satarak aklı pek de yerinde olmayan abisi Narfi ile beraber geçinmeye çalışıyorlardı. Yaşadığı hayatı düşünürsek bu rutin onun için bir terapi mahiyetinde değildi, bir işti. Muhtemelen her zamanki yerde ona para kazandıracak simya çiçeklerini toplamakla meşguldü. Ama nehrin ortasında ölmüş olması garip değil miydi? Hatta burası sadece nehrin ortası da değildi. Nehrin iki ucunu birbirine bağlayan köprünün tam hizasındaydı. Yani en mantıklı çıkarım Reyda'nın köprüden düştüğünü gösteriyordu. O zaman boğulmuştur herhalde diyorken şunu fark ediyoruz. İşin garibi kemik kalıntılarının üzerindeki yarı gömülmüş olan oklar ceset eriyip gitmeden önce oradaymış gibi duruyordu. Sonuç olarak kimse nehrin orasına rastgele ok atmış ve Reyda'nın kemiklerine denk getirmiş olamazdı. Bu çok saçma bir çıkarım olurdu. Reyda büyük ihtimalle köprüdeyken vurulmuştu. Aşağıya düşmüştü ve oracıkta ölmüştü. İyi de atladığınız bir kısım var. Her ihtimale karşı cesedinin su yüzüne çıkması gerekiyordu. O zaman cesedinin nasıl oldu da kimse fark etmedi. Üzerinde ağırlık mı vardı? Yani planlı bir cinayet olabilir mi? diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Ancak bütün bu sorulara cevap bulamadan Reyda'nın kolyesini Narfi'ye götürerek üzücü haberi vermek zorunda kalıyorsunuz. Acaba Narfi, ailesinin yaşayan son ferdi olan kız kardeşinin ölümünden sonra hayata tutunacak bir güç bulabilecek miydi? İşte bu sorunun cevabını siz yaratacaksınız. Rastgele bir gün uyurken daha öncesinde biliyoruz yazan bu el damgalı notu aldığınız Skyrim topraklarındaki acımasız suikastlerin sorumlusu olan Dark Brotherhood tarafından kaçırılıyorsunuz. Örgüte katılmayı kabul ederseniz kaçırdıkları ve kafalarına torba geçirdikleri 3 insanla konuşup birini öldürmenizi istiyorlar. Böylelikle örgüt altındaki ilk cinayetinizi işlemiş oluyordunuz. İlerleyen zamanlarda örgütün kabul ettiği bir üye haline geldiğinizde ise cinayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Narfi'nin ölümü, eğer bir Dark Brotherhood üyesi olursanız sizin elinizden oluyordu. Hatta sizin için çok dramatik bir an oluyordu bu. Çünkü daha öncesinde onunla bir bağ kurmuş, acısını öğrenmiş, hatta paylaşmıştınız. Ama neden? Narfi'nin ölümü, Dark Brotherhood gibi bir suikast örgüsüne 750 altın ödeyip öldürtecek kadar önemli miydi?
Ayrıca bu bedel sadece 750 altında değildi. Dark Brotherhood'a kontrat verebilmek için ayine katılmak gibi bazı süreçlerden geçmek lazımdı. İş bu raddede fazlasıyla ciddileşti. Birileri Rhaeda ve Narfi'yi açıkça Ivarstead topraklarında istemiyordu. Ama elimizdeki ipuçlarıyla nereye varabilirdik? Rhaeda'nın kemik kalıntılarının üzerindeki oklar demir oklardı. İstatistik olarak güçlü bir çıkarım yapacaksak demir okları oyunda genellikle avcıların, haydutların ve hazine avcılarının kullandığını dikkate almak gerekiyor. İlk olarak bu toplulukların civar bölgedeki popülasyonlarını ve lokasyonlarını araştıracağız. En yakın avcı kampının köye çok uzaktaki The Rift bölgesinin öbür ucunda kaldığını görüyoruz. Yani Rhaeda'nın bu bölgede yapılan avlanmalar esnasında kazara ok yemesi düşük bir olasılık. Ancak bölgede ayı problemi de var. Yani yakınlardaki gezgin bir avcı tarafından kazara vurulmuş olabilir. Ama bu teorinin gerçekçi olması için avcı kamplarının Ivarstead'in yakınlarında olması gerekiyordu. Rhaeda'nın küçük çantasının içinde altınları vardı. Eğer haydutlar tarafından öldürülmüş olsaydı, öldürülmeden önce değerli eşyalarını almış olurlardı. Dolayısıyla haydutların öldürmüş olabileceği ihtimalini de es geçiyoruz. Bu noktada demir okları kullanan toplulukların sonuncusuna, hazine avcılarına geliyoruz. Ivarstead'in hemen bitişiğindeki kuzeyli harabeleri, hazine avcılarının bu bölgede olma olasılığını arttırıyor. Fakat Wilhelm'le girdiğimiz başka bir diyalogda şunu öğreniyoruz. Ivarstead'in hemen dibindeki bu harabeler hayaletler tarafından korunuyordu. Söylentilerin peşinden bu harabelere gittiğimizde ise girişte tıpkı Wilhelm'in söylediği gibi bir hayaletle karşılaşıyoruz. Ama bu hayalet sıradan bir hayalet değil. Hayalet görünümünde bir adam. Bu adamın günlüğünü okuduğumuzda hayalet görünümünü içtiği bir iksir sayesinde kazanmış olduğunu öğreniyoruz. Peki neden harabelerde dolaşıyor ve köylüleri uzak tutmak istiyordu? Kendisi Vindelius ismindeki bir mezar soyguncusu. Günlüğüne yazdığına göre harabelerdeki hazineyi henüz bulamamıştı ve kimsenin bu hazineyi ondan önce bulmasını istemiyordu. Şu ihtimali ise düşünememişti. İksir onu gittikçe delirtmişti. Kendisini gerçekten harabeleri koruyan bir hayalet olarak görmeye başlamıştı. Sonuç olarak bu teoriyi de çürütmüş oluyoruz. Çünkü civardaki en değerli bölgede bulabildiğimiz tek bir hazine avcısı olmuştu ve o da harabelerden ayrılamayacak kadar delirmişti. Wilhelm'in Rhaeda'nın rutinine ve kaybolmasına dair duyduğu ilginin şüphesiyle birlikte Vladimir Han'ına dönüyoruz. Etrafa göz attığımızda Vladimir Han'ın da herhangi bir anormallikle karşılaşmıyoruz. Bu kitap dışında. Wilhelm'in bankosunu kontrol ettiğimizde Hagraven'larla yani cadılarla ilgili bir kitap görüyoruz. Bu kitapla birlikte birkaç detayı daha birleştirelim. Narfi bize görev ödülü olarak diğer NPC'lerde rastlayamayacağınız bir şekilde insan kalbi gibi oldukça nadir simya eşyaları verebiliyor. Peki bütün gün etrafta pinekleyen bir delinin eline bu malzemeler nasıl geçiyor olabilir? Rhaeda'nın çeşitli simya eşyaları topladığını Wilhelm sayesinde öğrenmiştik. O zaman Narfi'nin verdiği eşyalar muhtemelen Rhaeda'ya aitti. Şimdi bütün bu ipuçlarından yola çıkarak şuna varıyoruz. Wilhelm, Rhaeda'nın simya eşyalarını topladığını biliyordu ve bankosunda çıkan Hagraven kitabını aslında Rhaeda'nın bir cadı olup olmadığına dair soru işaretlerini kaldırabilmek için okumuştu. Dolayısıyla Rhaeda bir cadıysa varlığının köye uğursuzluk getireceğini düşünüp onu öldürmüş olabilirdi. Ama Rhaeda'yı öldürmüş olsa neden onu sığ bir suya terk etmişti ki? Cesedi tamamen ortadan kaldırmak istese uzaklara gömmek daha mantıklı olurdu. Eğer Rhaeda'yı Wilhelm öldürdüyse ceset ortaya çıkmamalıydı ve üzerinden tüm şüpheleri kaldırmak adına Rhaeda'yı umursayan tek kişinin yani Narfi'nin öldürülmesi için Dark Brotherhood'a ulaşmış olabilir miydi? Çünkü başa dönelim, kendisi Narfi haricinde Rhaeda'nın akıbeti hakkında bilgi sahibi olan tek kişiydi veya umursayan diyelim. Ve daha öncesinde Wilhelm, hanına gelebilecek müşterileri kovmaması için kuzeyli harabelerindeki hayaletlerin icabına bakmamızı istemişti. Narfi'nin ölümünü isteyen, kontratın sahibi olan kişi Wilhelm olabilirdi. Ya Rhaeda'nın ölümünü ele vereceği korkusuyla, ya hanına gelecek müşterileri korkutmaması için peşine Dark Brotherhood'u takmış olabilirdi. Bütün teorilerin sonunda değişmeyen tek bir gerçek vardı. Narfi kimseye zararı olmayan, yalnız ve kırılmış bir insandı. Belki de birileri onun acısını dindirmek istedi. Belki de onu susturmak istediler. Belki de Skyrim'de bazı insanların ölümü için mantıklı bir sebep bile gerekmiyordu. Ve bütün bunlar keşfedilmesi gereken bir ipucu zincirini oluşturmuyordu. Narfi ve Rhaeda'nın hikayesi de bu yüzden aklımdan çıkmayan yan görevlerden biri olmuştu. Çünkü anlattıklarım sadece kaybolan bir kız kardeşin ya da aklını yitirmiş bir adamın hikayesi değildi. Kimsenin gerçekten umursamadığı iki insanın hikayesiydi.
Bu yüzden olacaktı ki birçok oyuncu da bu olayın peşine düştü. Reyda'ya ne olduğunu, Narfi'nin neden bu hale geldiğini ve cinayetlerin arkasında gerçekten kimin olduğunu anlamaya çalıştı. Sonuç olarak Narfi de en sonunda Reyda gibi faili meçhul bir hikayenin parçası olmuştu. Üstelik onu öldüren de bizdik. Ve tüm bunlar yaşanmasaydı, Ivarstead'deki harabe evlerinde herkesin görmezden geldiği iki kardeş olarak her şeye rağmen birbirlerine tutunmaya devam edebilirlerdi. Ama Skyrim'de her hikaye mutlu bitmez. Hatta Reyda ve Narfi gibi önemsiz insanlar sessizce unutulmaya mahkumdur. Ama bu detaylar öylesine konulmuş olamazdı. Yapımcılar ya çözülmesi gereken bir gizem oluşturmuşlardı ya da Skyrim'i daha yakından tanımamızı istemişlerdi. Belki de Skyrim sandığımızdan çok daha karanlık bir yerde.